you. Birer Etiyopya kahvemiz geldi şimdi. Şöyle yakından göstereyim. Bol şekerli içiyorlar burada. Şeker de böyle bir toz şeker. Tam bembeyaz da değil, kahverengi de değil. Arasında bir şeker. Amber'la deniyoruz bakalım. Kahvenin yanında bir de bu geliyor dostlar. Bildiğiniz köz ama közün üzerine bitki gibi bir şey koyuyorlar ve çok güzel bir koku veriyor bu. Bayağı böyle lavanta kokusu var sanki şu anda. Bardağın tutma yeri yok. Direkt kap gibi böyle tutuyorsunuz elinizle kenarından ve içiyorsunuz. O içtiğimiz kahve de burada bu şekilde közün üzerinde hazırlanıyor bakın. Bu görüntüyü birçok yerde görüyorsunuz dostlar. Bu şekilde kahve tezgahlarını sokakta bile görebiliyorsunuz. Bu az önce o közün üzerine attıkları şey. Böyle değişik bir şey. Bu da kahveye getirdikleri geleneksel kap. Kahvenin dünyada ilk olarak Etiyopya'da tüketildiği düşünülüyor. Yani aslında kahve ilk olarak tüketen halk Etiyopyalılar denilebilir. Hatta Etiyopya'nın Kafe şehrinden kahve isminin geldiğini söylüyorlar. Burası nüfus bakımından Afrika'nın ikinci büyük ülkesi ve kahve üretimi bu ülkenin ekonomisinin çok büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Neyse, ben bayağı bir yürüdüm böyle. Kahvelerimizin bulunduğu yere yavaştan bir geri döneyim, orada bir kahvemizi yiyelim. Selamlar. Hemen burada ana cadde üzerinde bir yere oturduk dostlar. Etraf biraz daha düzgün, güzel burada. Kahveleri soğutmayalım. Kahve bayağı bekledi. Şöyle bir oturdum. Otantik Etiyopya kahvemizi deneyelim bakalım. You like it? I like it. Very strong. Şöyle. Oo. Very strong. Bizim Türk kahvesi gibi ama yani bayağı güçlü geldi ya bana. Oo, çok şeker atmıştı az önce abla. 2 kaşık şeker attı Amber'ın kahvesine. Demek ki bu yüzden atmış. Ha, bayağı kuvvetli. Oo. Güne Etiyopya kahvesiyle başladık. Afiyet olsun. Bu arada bu kadar otantik bir sunumla gelen 2 kahve ne kadar diye merak ediyorsunuz dostlar. Yalnızca 40 Etiyopya biri. 1 dolar resmi kura göre şu anda 135. Yani buradan hesaplayabilirseniz 1 doların 125 olduğu bir ülkede, 135 dedim az önce, 125 olduğu bir ülkede 2 kahveyi 40 Etiyopya birine içebiliyorsunuz. Ve burası nispeten daha güzel bir mahalle, daha güzel bir bölge şehirdeki. Etraftaki binalardan da anlaşıldığı üzere. Herkese selamlar dostlar bu arada. Bugün benim Etiyopya'daki 3. günüm ve ilk olarak bir kaldığım mahalleyi size göstermek istiyorum. Buradan bir ara sokaktan girelim. İçeriye doğru bir ilerleyelim. Çok ilginç bir yerde konaklıyorum burada. Yani ben ilk defa bir ülkede zenginin ve fakirin arasındaki ayrımın bu kadar belki de keskin hissedilebildiğini gördüm. O kadar derme çatma evlerle, modern evler, lüks evler komşu ki manzara gerçekten sizi fazlasıyla şaşırtıyor. Bakın bu arada yine burada kahve satan bir seyyar satıcı var. O az önce görmüş olduğumuz görüntü.
Selamlar. İnsanlar genel olarak gerçekten güler yüzlüler ve ülkede henüz daha 3. günüm olmasına rağmen buralarda bile rahat rahat video çekebiliyorum. Yani gerçekten kendimi rahat hissediyorum. Ara sokaklarda akşam vakti bile yürüdüğüm oldu 1-2 kere. Çok yapmanız önerilen bir şey değil ama bu ara sokaklarda bile burada rahat rahat yürüyebiliyorsunuz en azından bir turist olarak. Burası başkentin merkezi bir bölgesi. Selamlar. Selamlar. How are you? Good. Coffee. Selam. Bakar mısınız abi ne kadar sıcakkanlı. İnsanlar genelde böyle işte dostlar. Yani bazıları selamlar. Bazıları kameraya çıkmak istemiyor tabii ki. Bunu çok sevmiyorlar. Ki onu da çok anlayışla karşılıyorum. Çok normal ama genel olarak gerçekten halk şöyle yerlerde yaşamasına rağmen sıcakkanlı. Bakın hemen sol tarafında belli olmuştur az önce. İnsanların evleri genelde bu şekilde ya da bahçeleri genelde bu şekilde. Şöyle yerlerin içinde yaşıyorlar yani. Ve onların yanında komşuları çok daha lüks evlerde yaşıyor. Gerçekten çok ciddi bir ayrım var yerel mahallelerde bile. Ve bunu sürekli olarak hissediyorsunuz. Şimdi şöyle yerel bakkaldan su alıyoruz burada. Böyle bir su 20 Etiyopya biriymiş. Anlatmaya çalışıyoruz büyük suyu. Tekli yumurta, içecekler. ...35 Etiyopya biri yani ne yapıyor? 15 sent falan yapıyor galiba. Bir şey, büyük su. Bakın burada böyle bir şeyler satıyorlar ama ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok bunların. Pazarda da çok görmüştüm. Galiba şunlar tütsü tarzı şeyler ama diğerlerini bilmiyorum. Bunları çok fazla görüyorsunuz yerel mahallelerde. Bu tarz şeyler çok fazla satılıyor. Ve bitki kökü tarzı şeyler vesaire çok tüketiliyor burada. Yani geldiğimden beri dikkatimi çekti. Burası aslında şehrin merkezindeki meşhur bir pazarın arka sokakları dostlar. O yüzden bu kadar çok seyyar satıcı var etrafta. Bakın yine tezek satıyor galiba. Çok ilginç manzaralar görebiliyorsunuz burada. Bakın birisinin evi hemen sağ tarafımızda. Yani insanların hayatları gerçekten zor ya buralarda. Yine seyyar satıcılar etrafta. Ve burası dostlar aslında şehrin gerçekten çok güzel bir mahallesinin arka sokağı. Yani şehirdeki güzel bir mahallenin arkası burası. Ama orada bile durum bu. Çok da insanlara tutmamaya çalışıyorum ters tepki olmasın diye. Çünkü bulunduğumuz yer belli. Selamlar. Tam bunu söyledim, baktım gülümsüyorlar, çektim hemen. Gülümseyen, güzel tepki veren varsa çekmeye çalışıyorum ama eğer ki hoşlanmıyorlarsa da olabildiğince çekmiyorum. What's this? Bakın inek varmış orada da. Selamlar. Gülümsüyorlar oradan. Ya bazı insanların gerçekten çok güler yüzlü. Nerede olursanız olun çok sıcakkanlı karşılıyor. Bazısı da haliyle hoşlanmıyor. O yüzden risk almamak için çok da üzerine tutmamaya çalışıyorum. Şehirde ilk günümüzde bir süpermarkete gitmiştik dostlar ve fiyatlar gerçekten çok uçuktu. O yüzden yerel halk buralarda alışveriş yapıyor. Yerel halkı hep buralarda görüyorsunuz ve haftanın her günü gerçekten dolu. Selamlar. Bakın arkaya doğru bu pazar daha devam ediyor. What's your name? Yeah. 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 They're so happy, right? Really happy people. Manzara bu genel olarak sokaklarda. Is from here? Evet, bu taraftan devam etmemiz gerekiyormuş. Bakın burada langırtçılar var. Selamlar. Selam. Çekebilir miyim? Burada bu şekilde langırt oynuyorlar.
Rahatsız etmeyelim fazla. Selamlar. Çok böyle rahatsız etmiyorum. Genelde kötü tepki yok ama bazen çok sessiz kalıyorlar. Oradan anlıyorum yani rahatsız olduklarını. Bakın yine langırt. Langırt çok oynanıyor ya. Çok seviliyor. Okay. Okay. Selamlar. Thank you. İşaret yaptı beni çekme diye. Maksimum bu ya. Beni çekme diye işaret yapıyor insanlar. Hey, selamlar. Böyle bir ülkeden dostlar, açıkçası bu kadar sıcakkanlı insanlar, bu kadar iyi insanlar beklemezsiniz ya. Bakın şurada kimse yok, göstereyim. Şöyle börekler çok popüler burada. Kızartma. Sokakta çokça satılıyor bunlar. Selamlar. Food. Okay, selamlar. Yine restoran burada. Bu yemekler çok popüler sokakta çünkü ucuz yani. Düşünün, güzel bir yerde bir kahveyi 20 Etiyopya birine içtik. Yani fiyatlar çok düşük. İnsanların aylık ortalama geliri bu ülkede çok düşük dostlar. Minimum maaş diye bir şey yok ancak genelde insanların minimum olarak ayda 22 dolar gibi para kazandığını söylüyorlar. Tabi bu daha da artıyordur yani yaptıkları ek şeylerle falan ama gerçekten ciddi anlamda fakirliğin olduğu bir ülke burası. Bakın şey kurutuyorlar burada. Galiba biber. Bunu çok görüyorsunuz sokaklarda. Birçok yerel sokakta bu tarz işte biber ya da baharat vesaire kurutuyor insanlar ve yemeklerinde çok fazla acı kullanıyorlar Etiyopya'da. Bakın yine kurutulan bir şeyler burada. Geçtiğimiz mahalleyi az çok gördünüz. Buranın gettosu gibiydi biraz. Bu sokaktaysa manzara tamamen değişiyor. Aslında etraf temizleniyor. Amber, can you show? Bakın şimdi şurada hemen lüks evler var etrafınızda. Lüks demeyeyim de bir tık daha böyle etrafı çevrilmiş binalar yer almakta. Ve ilerledikçe bu binaları daha çok görüyorsunuz. Bakın kapıyı çevirmişler mesela. Ve muhtemelen bir güvenlik koymuşlar. Burada yaşıyorlar. Bizim kaldığımız sokakta dostlar hemen bu gettoda görmüş olduğumuz evlerle aslında lüks evler demeyeyim de biraz daha zengin evleri yan yana yer alıyor. Bir bakıyorsunuz böyle bir otel binası var ve yanında insanlar tellerle çevirmiş. Aynı az önce görmüş olduğumuz gibi hayatlar yaşıyorlar. Çok iç içe yani 200 metre yürüdük. Bakın etraf değişti tamamen. Adam dışarısını çevirmiş. Buraya bahçe kapısını yapmış ve arkada güzel şu yüksek evinde hayatını yaşıyor. Görüyor musunuz? Arkada hemen beyaz evler. Hemen şurada bakın yine tenekeyle insanların çevirdikleri bir ev. Şimdi bizim hostelimizin bulunduğu yere giden yolu bulduk dostlar. Tam olarak anlatmaya çalıştığım olay. Bakın yine içeri girdik ve insanlar bahçelerini bu şekilde çevirmiş. Bazılarının evleri bu şekilde. Ve az bir şey ilerleyince büyük binaları göreceğiz etrafımızda. Çok ilginç manzaralar var gerçekten şehirde. Bak yol çökmüş tamamen. Bakın insanların evleri buralar. Tamamen topraktan yapılma bir ev. Toprak ve bambu ağaçlarıyla yapmışlar evi. Bahçeyi de bu şekilde çevirmişler. Burada bunları görebiliyorken arkadaysa büyük binaları görebiliyorsunuz. Şimdi ne yöne gideceğiz tam bilmiyorum. This way? Yeah, go straight. Okay. Tam yolu da bilmiyoruz, böyle gidiyoruz ama. Selamlar. Bakın tam anlattığım şey ya. Bu mahallede birisinin evi. Yepyeni ev ve komşusu bu dostlar. Yani karşınızda yaşayan insanların hali buyken güvenlikli evlerde bir hayat yaşadığınızı hayal edin burada. Ve belli oluyor herhalde sokağın sonunda yapılmış yeni bir bina yine. Galiba daha tam olarak bitmemiş. Bu şekilde çok fazla bina var bu gettoların içerisinde aslında. Selamlar. Bakın mesela şurada hemen evin lükslüğü belli oluyordur ya. 2-3 katlı kocaman bir ev. Teras katı falan yapmışlar. Ve
yan taraf hemen bu şekilde. Çok keskin bir ayrım var burada dostlar. Burayı gösterdikten sonra bir pazarın içerisinden geçip ana yola çıkacağız ve ana yolda da insanların durumunu göreceksiniz. O farklılığı hissedeceksiniz çok net bir şekilde. Ya bazen tüyleriniz ürperiyor gerçekten. Abartmak istemiyorum ama galiba bir kaktüs ağacı. Bakın az önce gösterdiğim ev. Elektrikli teller. Dış tarafı tamamen çevrilmiş burada. Ve karşısı bu. Galiba şurası da kanalizasyon bakın. Maalesef ki ülkede mahallelerin içerisinde bile çok ciddi bir farklılık var. Selamlar. Her yerde bu farklılığı hissediyorsunuz. Bakın yine kerpiçten yapılma, bambu ağaçlarıyla, tahtalarla vesaire güçlendirilmiş bir ev. Ve şurası da bizim kaldığımız bina. Farka bakar mısınız ya? Şurası büyük bir otel binası. Burası ise insanların yerel evleri. Ve arkası da yani devam ediyor bu şekilde. Ve dostlar, burası benim kaldığım odanın balkonu. Hemen aşağıda bahsettiğim olarak komşularımı görüyorsunuz. Ve bakın arkadaki büyük binalar herhalde belli oluyordur. Aslında şu yukarısı şehrin lüks bölgelerinden bir tanesi. Bu yolu devam ettiğiniz zaman galiba araçla 10 dakika bir mesafede konsolosluklar yer almakta. Alman konsolosluğu gibi, işte Fransız konsolosluğu gibi, Rus konsolosluğu gibi birçok ülkenin konsolosluğu var buralarda. Bir kaldığım odayı göstereceğim şimdi size. Bakın böyle bir yere yerleştik. Ufak, fena olmayan bir oda. Buranın geceliği dostlar, burada ödediğiniz takdirde günlük 21 Amerikan doları. İlk olarak ben burayı internetten rezerve ettim ve günlük 22,5 dolardı. Sonrasında fiyat daha da düştü. Bu yılın ortalarına kadar Etiyopya'da çok büyük bir ekonomik kriz vardı dostlar ve kara borsada dolarınızı 2 katına kadar bozdurabiliyordunuz. Yani diyelim ki bu odanın normalde fiyatı 40 dolar, gelip bu odada 20 dolara konaklayabiliyordunuz. Gerçi büyük ihtimalle bütün fiyatlar da kara borsaya göre şekillenmiştir o dönemde ama her neyse şu anda kara borsayla devlet kuru arasında %10'luk bir fark var. Devlet kuruna göre şu anda 1 dolar 124 Etiyopya parasıyken kara borsaya göre ise bu rakam 140 ila 150 arasında değişiyor sürekli olarak. Ancak şu anda kara borsa diye bir şeyin kalmadığını söylüyorlar ve her yerde kartla dahi ödeme yapabiliyorsunuz. Normalde bir hostele yerleşmiştim ben ancak konum olarak çok daha kötüydü ve merkeze çok uzaktı. O yüzden geldim burada böyle bir yere yerleştim. Bu arada adam bakın kafasını yıkıyor orada. Çok ciddi sınıflar arası bir fark var ya. Yani burada bile bunu görüyorsunuz. Şimdi bir paraları göstereceğim size. Etiyopya paraları şu anda görmüş olduğunuz gibi elimde dostlar ve göstereyim şöyle. Daha önce detaylı gösterememiştim. Bakın şu 5 Etiyopya parası ne kadar eski olduğu herhalde belli oluyordur. Şurada bir 11 var. Yani bu da hiçbir şeye tekabül etmiyor neredeyse. Çok değersiz bir para. Bunun dışında 50, 100 ve 200 var. Ben yüzlüğü göstereyim. 200'lük zaten çok da yok elimizde şu anda. Şu dostlar en büyük banknotlardan bir tanesi. Ülkenin en büyük banknotu 201. Ancak 200'lük çok nadir geçiyor elinize. Burada varmış bu arada. Bugün 100 dolar para bozdurduk. İlk günümüzde para bozduramamıştık. Dedik ki ikimiz gidelim Amber'la 100 dolar para bozduralım. Ve bakın 100 dolar için şöyle bir para verdiler bak. Şu anda bağlı olduğu için çok belli olmuyor ama yani herhalde yakından belli oluyordur. Abi cüzdanınıza girmiyor şu para ve çantanıza koyup çıkıyorsunuz. Ve ülkede sürekli olarak nakit paraya ihtiyacınız var. Ya düşünsenize bir 300 dolar bozdursak, bu arada şunun tamamı 100 dolar. Bu 10.000 Etiyopya parası burada. İşte burada da kalan kısmı var. Yani şu paranın tamamı dostlar hepsi 100 dolar. Bakar mısınız şuraya? Yani ülkedeki durum herhalde bu şekilde özetlenebilir. Ancak böyle bir yerde kalmaya kalktığınız zamansa gecelik fiyat 21 dolar. Hostelin ise geceliği burada 9,5 dolar gibi bir şeydi ancak konum olarak pek de böyle iyi bir yer değildi. Karanlık sokaklar falan vardı etrafımızda. Böyle paraları da gördük. Şimdi tekrardan şu sokaklara bir atalım kendimizi istiyorum. Ulan bu arada şu parayı bir saklayayım ya. Şu parayı bırakayım öyle çıkayım balkona.
Çünkü etrafımız yani ne olur ne olmaz ya. Para burada kalsın abi. Çıkarken alırız artık. Şu sokaklara tekrardan bir çıkalım istiyorum şimdi. Bir etrafı gezelim. Şehrin merkezine doğru, bu tarafa doğru ilerleyeceğiz ve o merkeze giden sokakları görünce çok şaşıracaksınız. Çünkü merkeze giderken bile öyle yerlerden geçip merkeze çıkıyorsunuz ki çok şaşırtıyor. Etiyopya macerası başlasın bakalım dostlar. Kaldığımız yerden keşfetmeye devam edelim sokakları. Bakın hem cam koymuşlar hem de dikenli tel koymuşlar. Koruma amaçlı ve burası inşaat abi. Daha inşaat halinde olan bir yer. Yani kim girebilir ki inşaata diye düşünüyorum ama güvenlik önlemi olsa gerek. Kendimizi attık dışarı bu arada. Burası hostelin bulunduğu sokağın devamı. Bakın yine tahtaları iskele olarak kullandıkları bir bina. Bir yanda lüks bir binanın yapımı, bir yanda da yerel insanların herhalde yaptıkları bir bina. Yine farklı binalar sokağın devamında. Hele şuraya bakar mısınız? İnanılmaz bir farklılık var ya. Dostlar, gayri safi milli hasılanın, yani kişi başına düşen yıllık milli gelirin bu ülkede 1020 dolar olduğunu söylüyorlar. Yani o da neye tekabül ediyor derseniz aylık olarak 85 dolara tekabül ediyor. Yani bu ülkede 133 milyon insan ortalama aylık 85 dolar gibi bir paraya hayatını sürdürüyor. Bunun altında olan da vardır, üstünde olan da vardır illaki. Ancak ortalama rakam bu ülkedeki. Bakın abi, bambu satıyor galiba. Selamno. Merci. Bambu. Okay. Selamno. Bakın yine bir abi bambu satıyor burada. Thank you. Bayağı orijinal ya, şapka falan da. Az önce birisi çektirmemişti. Bu abiyi çekeyim dedim. Bu tarz seyyar satışları işte çok görüyorsunuz. Bakın burada da keçiler otluyor. Mahallenin ortasında bayağı birisi salmış keçilerini, otlatıyor burada. Addis Ababa sokaklarında, ne diyeyim, gettolarında, gecekondu mahallelerinde normal manzaralar olsa gerek. Yok money yok. Abiler burada bilardo gibi bir oyun oynuyorlar. Beni içeri davet ettiler. What is this game? Bilar? Bilar. Yeah, like bilar. What's your name, brother? My name is Abraham. Abraham. Oh, nice to meet you. Okay. Thank you. Ortama bakın şimdi. Burası bizim kaldığımız yerin arka tarafı. Selamno. Salam. Direkt kaldığımız yerden 6-7 dakikalık yürüme mesafesinde burası. Buraya çıkacaktık, az önce bulamadık. Dün ara sokaklardan bir yoldan biz buraya ulaştık. Ama nereden geldik gerçekten bulamadık. Bayağı... Okay. Selamno. Okay. Sorry. Çekme diye söylüyor galiba. Okay. Selamno. Thank you. Video çekme diye bazı işaret yapıyor, o yüzden her yeri çekemiyorum dostlar. Bu normal değil diye seslendi az önce birisi. Yani ya, bulunduğumuz yeri çok da anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz yani. Bazı insanlar rahatsız oluyor. Bazı insanlar sevmiyor. Selamno. Okay. Selamno. Okay. Şuradan yukarıya çıkacağız. Amber. Come.
Hızlıca şuradan bir uzaklaşayım da kamera yok diye bayağı bir seslendiler az önce. Böyle gideyim de bakın. Evsiz bir adam yatıyor abi. Adam orada uyuyakalmış. İşte buralar biraz sıkıntılı abi. İnsanlar ne kadar sıcakkanlı olsa da dikkat etmek lazım. Yani normal yürüseniz belki bir şey olmaz ama kamerayla biraz sıkıntı ya. Bakar mısınız şuraya? Arkada insanların evleri. Bildiğiniz mahalle şurası. Çok fazla insan çekme falan diye seslendi az önce, o yüzden kamerayı bir gizledim abi. Kaybettim. Şimdi ana yola çıktık. Bakın şurada, buranın devamında ya. Dün buradan bir yerden çıkmıştık. Şu kapıdan bir anda bu bölgeye çıkıyorsunuz. Bu cadde dostlar şehrin biraz daha lüks caddesi, biraz daha gelişmiş caddesi. Ve yani arka tarafı gördüğünüz gecekondu komple. Artık daha fazla aralara giremedim çünkü yalan yok, korktum yani. Çünkü bazı yerler hakikaten kötüydü. Durum gerçekten kötüydü. Ve buraya bakın. Arkada büyük binalar, grafitiler vesaire. Ve hemen arkası ya, bakın şu binalar sanki makyaj gibi. Bunların arkasında inanılmaz bir getto var. Sıkıntılı yani. Gerçekten sıkıntılı bazı yerler. O az önce anlattığım yer şurasıymış bu arada. Metalden bir şey yapmışlar. Tellerle kapatmışlar. Oradan bir çıkıyorsunuz abi, bir anda bu caddedesiniz. Yani inanılmaz bir farklılık var ya. Çok büyük bir sınıflar arası farklılık var. Bu caddenin arka tarafının öyle bir yer olduğuna inanmak gerçekten zor bence. Ne söylenir bilmiyorum. Her gün yürüdüğüm sokaklar ve ilk videoda benzer yerleri biraz olsun göstermiştim. Pazar yerini göstermiştim ama yani her an her şey olabilir sonuçta. Çünkü kamerayla geziyorsunuz elinizde ve gelir düzeyi belli, insanların bundan hoşlanmadıkları belli. O yüzden bir tık sıkıntılı. Bir karşıya attık kendimizi. Hemen arka taraf bir pazar yeri aslında dostlar. Aslında o geçtiğimiz yerin devamında meşhur bilinen bir pazar var. Gelir farklılığı, her şey çok net ortadadır diye düşünüyorum zaten bu gösterdiğim yerlerde. Yani bir sokak arkaya gittiğinizde anca bu kadar büyük bir değişim olabilir. Hatta aynı sokağın bile devamında anca bu kadar büyük bir değişim olabilir. Ki arkada daha binalar yapılmaya devam ediyor. Gelip sadece şu caddeyi görseniz dersiniz ki bu ülke gelişmiş bir ülke, kalkınmış bir ülke. Ama gelip o benim geçtiğim sokaklardan yürüseniz ilk olarak dersiniz ki ben nereye geldim? Ki dün buradan çok daha lüks yerler de gördüm. Daha yeni inşa edilen, inşası devam eden gerçekten çok lüks bölgeler var şehirde. Yani şey de anlaşılmasın. Gecekondu mahallelerini gösterince ülke inanılmaz fakir, çok kötü bir durumda, her yeri böyle gibi bir algı olmasın. Gerçekten çok güzel elit bölgeler de inşa edilmiş şehirde. Ama o bölgede insanlar ne kadar yaşayabiliyor? Bu tartışılır tabii ki. Ülkenin zengin kesiminin yerleşip yaşayabileceği noktalar bunlar. Çok net bir şekilde. Yani aylık ortalama 80-90 dolar kazanan ya da 30-40 dolar kazanan birisi buralarda nasıl yaşasın? Yine az önce bahsettiğim olay bakın. Gecekondu'ya giriş var buradan. Ana cadde üzeri ve lüks bir cadde, yani Etiyopya genelinde lüks bir cadde üzeri. Ama işte arkası gecekondu, yani getto yani. Hemen şuradan yerel otobüsler gidiyor şehrin farklı kısımlarına ama bayağı yerel otobüsler selam veriyorlar. Selam no. Hey. How are you brother? Good. How are you? Come. What's your name? Tamam. Çak. Hey. Selam no. Okay. Bazı yerde işte böyle çok sıcaklar. Turiste karşı, yabancıya karşı, ama bazı yerde de tepki farklı. Ama genel olarak iyi ya insanlar. Çünkü gittiğim ülkelerin %90'ında, hatta %95'inde o gecekondulara girip de video çekemezsiniz yani. O geçtiğim yerlerde video falan hayal gibi bir şey bence. O yüzden Etiyopya'nın insanı gerçekten benim için hep güzel bir yerde kalacak. Güzel bir şekilde hatırlayacağım gibi bu insanları. Yine
Ana cadde kenarında insanların evleri bakın. Çamaşırlarını asmışlar buraya. Ve komşuları da şu rezidanslarda yaşayan insanlar. Misvak gibi, ot gibi bir şeyler satıyorlar böyle ellerinde. Sizin de belki dikkatinizi çekiyordur dostlar. İnsanların ten rengi farklılık gösteriyor. Bazısı simsiyah, bazısı biraz daha böyle Araplara benziyor, daha açık tenli. Bunun da sebebi dostlar, ülkede 80 farklı büyük etnik köken var ve küçük etnik kökenlerle beraber bu sayının 180'e kadar çıktığını söylüyorlar. Ülkede halen daha çok fazla izole kabile yaşamakta. Özellikle Omo Vadisi bölgesinde çok büyük izole kabileler yaşıyor ve bu insanların büyük çoğunluğu farklı etnik kökenlere sahip. Hal böyle olunca da insanlar aslında görünüş olarak farklılık gösteriyorlar. Birkaç gün kalınca bunu çok net hissediyorsunuz. O caddenin sonuna doğru geldik şu anda. Daha galiba inşaat devam ediyor buralarda. Çok fazla inşaat görüyorsunuz şehirde. Çünkü daha yeni gelişiyor yani. Birçok şey sıfırdan yapılıyor. Hatta geçen videoda ilk kez sokağa çıktığımda bir anda inşaat alanının ortasında bulmuştuk kendimizi. Resmen. Sonrasında tabii merkezi yerleri keşfettik. Burası şehrin en azından bizim gördüğümüz en kalabalık noktalarından. Bakar mısınız abi, dilenci. Burada özellikle öğleden sonra çok fazla dilenci görebiliyorsunuz maalesef ki. Ve çocuk dilenciliği çok fazla var ülkede. Yani daha 3-4 yaşında çocukları bile dilenirken görebiliyorsunuz. Hatta bazıları ailesiyle beraber yapıyor bunu. Bir şey diyemiyorum yani, imkansızlık çok fazla ülkede. O yüzden yani bu tarz şeyleri görmek de normal. Gelir ayrımı imkansızlığın çok uç noktada olduğu bir ülke. İnsanlar bir şeyler satarak hayatta kalmaya çalışıyor. Şu kalabalık, keşmekeş belli oluyordur herhalde. Şehrin en yoğun noktalarından birisi burası dostlar. Bakın etrafımızda büyük binalar, plazalar var ve bu cadde biraz daha böyle insanların yiyip içebileceği, gezebileceği bir cadde. Şehirdeki o yüzden en kalabalık noktalardan birisi, en azından benim gördüğüm. Selamlar. Ama buralarda bile görüyorsunuz yani inşaat hep. Caddenin devamında güzel restoranlar, güzel yerler var. Hatta buraya yemek yemeye geldik ilk 2 gün. Çünkü biraz daha ne diyeyim, kalbur üstü yerler var burada yemek yiyebileceğiniz. Bakın yine maalesef ki yaşam mücadelesi veren insanlar. Hemen önüm bakın. Büyük bir alışveriş merkezi. Burada gördüğüm aslında en büyük alışveriş merkezi olabilir burası. Gerçekten büyük bir yer. Bu tarz yerler yapılmaya başlanmış ama o gelir düzeyi daha yükselmediği için bölgenin ve inşaatlar falan da devam ettiği için manzara genel olarak bu şekilde. Şehrin merkezinde bile. Neredeyse, hatta neredeyse değil, her gün şehrin geldiğimiz merkezi noktası böyle bir yer işte dostlar. Yani daha lüks, daha güzel yerler var. Az önce gezdiğimiz cadde gibi. Ondan da daha iyi durumda olan yerler var ama oralarda da bir şey yok yani gösterebileceğimiz. Çünkü dışarıda çok az insan bulunuyor oralarda. Yerel halk yok. Kültürün yaşandığı yer genel olarak burası. O yüzden buralarda geziyorum yani, dürüst olmak gerekirse. Şöyle bir geçelim. Ayakkabı temizleyen çok fazla insan görüyorsunuz sokaklarda. Bu şekilde para kazanmaya çalışıyorlar. Kaplara su dolduruyorlar ve ayakkabılarınızı temizliyorlar geçerken. Burası aslında Afrika'nın en hızlı gelişen ülkelerinden bir tanesi. Hatta dünyada iyi bir yere sahip burası. 2023 yılında %7.2'lik bir ekonomik gelişim göstermiş, ekonomik büyüme göstermiş Etiyopya ve nüfusu da hızla artıyor. Nüfus artış hızı da çok yüksek ülkenin. Şu anda 132
Hatta 133 milyona yakın olduğu söyleniyor bazı kaynaklarda. Güncel 2024 yılı Aralık ayı nüfusunun, yani hızla artan bir nüfus var. Afrika'nın en büyük ikinci nüfusu ve ülke gelişiyor gibi gözüküyor. Ancak belli ki daha kat etmeleri gereken gerçekten çok yol var. Durum çok da iyi değil. Bazı bölgeler dışında maalesef ki. Bakın yine ağaçları kesmişler burada. Bunu çok fazla görüyorsunuz. Bir abla şurada mısır satıyor zannedersem. Bir yerde böyle mısırları közde satıyor. Bunu çok fazla görüyorsunuz. Mısır satan var sokakta. Kahve satan var. Ne bileyim meyve sebze satan var. Maalesef şu manzaralarda üzücü işte. Bakın burası banka binası gibi. Büyük bir bina aslında. Yukarıya doğru gidiyor ama önünde direniyor insanlar. Dostlar, ülkede her yerde ATM görüyorsunuz bu şekilde ama yani paraların boyutlarını gördünüz. Ciddi miktarda para çekseniz gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani ATM verebilir mi? O da şüpheli. Çünkü nasıl verecek ATM? O yüzden nakit getirmekte halen daha fayda var. Her ne kadar kriz durumu düzelmiş de olsa. Arkalar bu arada yine getto bu arada. Buranın arkası Gecekondu mahallesi yine. Ya da insanların yerel mahallesi diyeyim. Canım benim. Bak hemen bir yan sokağımız. Selam no. Selamünaleyküm. Gel sıkayım elini. How are you? Good? Nasıl gidiyorlar? Dostlar, ülkede nüfusun %67'sini Hristiyanlar oluşturuyor. Onlar da kendi içlerinde bölünüyorlar ve bunun dışında %32'lik de bir Müslüman kesim olduğunu söylüyorlar. Bunun dışında yerel inançlar yaşanıyor. Kabilelerde, işte izole yaşayan toplumlarda görülen geleneksel inançlar var. Kendine özgü inançlarını korumaya başarabilmiş toplumlar var. Ancak ülkenin büyük çoğunluğu Hristiyan ve sonra gelen ikinci grupta Müslümanlar. Ülkede etnik kökenler ve dinler yüzünden geçmişte birçok problem yaşanmış. Burada bakın. Bazıları tamamen açık oluyor bunların. Burası da herhalde birinin evi. Adam bir şey satıyordu yanında ya. Ülkede etnik kökenler ve dinler yüzünden bazı problemler yaşanmış geçmişte. Hatta daha yakın bir tarihe kadar iç savaş vardı. Şu anda ülkede durum daha sakin, daha iyi ama yine de kuzeyde belli bölgelerde çatışmaların, tehlikenin devam ettiğini söylüyorlar. Yani halen daha dikkat etmeniz gerekiyor. Karşıya atalım kendimizi. Bizlerden vize istemiyor. Daha doğrusu vize istiyor ama elektronik vize istiyor. 62 dolar karşılığında vizenizi alıp bu ülkeye gelebiliyorsunuz. Bu ülkeyi ziyaret edebiliyorsunuz. İnternetten biz vizeye başvurduk ve 3-4 gün gibi bir sürede hızlıca çıktı. Bu arada şunu göstereceğim. Bakın yolun ortasında böyle çok fazla boşluk var yani. Sıkıntılı. Selam mı? Aleyküm selam. Bak direkt selam verdi. Selamünaleyküm dedi. Çok fazla yerel restoran, yer görüyorsunuz. Aslında dünya genelinden bu insanlar, hani birçok ülkeden sadece kapıda vize istiyorlar ya da elektronik vize istiyorlar. Yani gelmek istediğiniz zaman rahat bir ülke. Tabi bu sokaklarda bunu anlatmak tuhaf oluyor ama ülkede gezilecek, ziyaret edilecek çok güzel doğal yerler de var. Ancak yani ne diyebilirim ya? Ya bunu anlatırken bile karşılaştığımız şeyleri görüyorsunuz. Ayrımın çok keskin olduğu bir nokta. Bakın şurası yine Gecekondu mahallesine gidiyor. Gecekondu mahallesi denir yani buralara. Binaların, yüksek binaların arkasında insanlar yerel evlerinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Sokakta böyle şeyler satıyorlar. Bakın bu ne diyeyim, sacda kavuruyorlar bunu. Altında kömür var bunun. Ve böyle satıyorlar. Thank you. Selam po. Şöyle göstereyim. Aldık burada. İlginç yani. Şöyle galiba bizim leblebi gibi bir şey.
Ve yanında da fasulye var. Bir deneyeceğiz şimdi giderken. Bakın yine. Bu böyle bezelye gibi bir şey dostlar. Yani tad olarak çiğ bezelye gibi bir şey sanki. Tam anlayamadım ama güzel. 20'ye aldım bunu ben böyle. Daha doğrusu ben direkt 20 verdim ablaya. Böyle atıştırmalık yiyeceğiz elimizde artık. Tuk tuk gidiyor bakın. Burada da bakın kahve satıyorlar yine bu şekilde. Yol kenarında köze bu şekilde bırakmışlar kahve tepsisini. Çömlek galiba bu. Kömürün üstünde pişiyor böyle. Ve bizim içtiğimiz kaplarda servis ediyorlar. Şunda galiba su falan kaynatıyorlar. Gel. Çocuklar ya. Terzi vardı şurada. Ara bir sokaktayız şu anda. Ana cadde üzerinden buraya girdik. Burada insanlar dostlar Amhara dili konuşuyorlar. Yani en yaygın konuşulan dil, ortak dil bu. Ancak bunun dışında farklı eyaletlerde konuşulan 5 farklı dil var ülkede. Çok fazla etnik köken olunan haliyle de çok fazla resmi dil var. O şekilde söyleyeyim. Ve aslında her etnik kökeninde kendine özgü bir dili olduğunu söylüyorlar. 80 farklı büyük etnik kökenden bahsetmiştim. 80'den fazla dil olduğunu söylüyorlar ülkede. Yani bu insanlarla iletişime geçmeniz, konuşabilmeniz normal şartlarda zor. Ancak İngilizce bilme oranı yüksek yine de. Bu arada çok fenaydı şurası. Toprak zeminde futbol oynuyorlar bakın. Afrika'nın neden futbolcu fabrikası olduğu şu manzaradan belli oluyor bence. Şimdi burada yerel bir yere oturduk dostlar. Burası normal bir mahalle. Hatta güzel mağazalar da vardı mahallede. Şöyle 2 tane meyve suyu aldık Amber'la beraber. Amber papaya aldı galiba. Papaya right. Ben de şöyle bir meyve suyu aldım. Bu şeker kamışı ve zencefilliydi. Ufak bir mağaza burada. Selamlar. Gülümsüyorlar içeriden de. Burada artık yerel müzikler eşliğinde şu meyve sularımızı içeceğiz. Her şey iç içe derken tam olarak bunu kastediyorum dostlar. Sokağın başını gördüğümüz o kalabalık şey ve sokağın sonuna doğru yürüdükçe çok güzel böyle marka adı vermeyeyim ya kahve yeri gördük, işte bir tane kafeterya gördük. İşte aşağıya indik, böyle meyve suyu satan yerler ve İngilizce menü var direkt. Hani yine yerel bir sokak. Evet, karşımızda yerel restoranlar var. Çok böyle gelişmiş bir yer değil ama yani iç içe ya. Güzel, çok güzel mekanlar da var buralarda. Şöyle göstereyim. Bu vallahi 75'ti galiba, yalan olmasın. Yani 60 cent falan yapıyor. Amber'ınki de göstereyim şöyle. Bunu da bir elime alayım. Bu da galiba 95'ti. Yani ikisi dostlar 1,5 dolar falan bunların. Çok tatlı çünkü şeker kamışı. Birçok yerde bu içiliyor, şeker kamışı. Çok popüler burada. Şunları bir içelim. Hava 22-23 derece gündüzleri. Çok böyle soğuk diyorum, sıcak bir hava yok ama bazen tabii yoruluyorsunuz çünkü bazen böyle ağzınız kuruyor, biraz kuru havası buranın şu anda sezondan ötürü. Soğuk bir şeyler içelim dedik o yüzden. Kahve içtik yerel bir yerde. Kişi başı 20 ödedik. Şunlar kişi başı 60-70 cent falan. Yani ülkenin yerel yerlerde yiyip içtiğinizde ne kadar ucuz olduğunu hayal edin. Şunu 20'ye aldık. Yani 20'yi de ben verdim. Belki de 10'du. Bilmiyorum da. Ya gerçekten bu insanlar çok düşük paralarla geçiniyor. Ama buna göre de bir ekonomi oluşmuş burada. Ülke genel olarak gerçekten ucuz. Tabii yemek konusunda dikkatli olmak lazım. İçecek çok bir şey değil ama yemek konusunda çok dikkat etmek lazım. Neyse. Afiyet olsun bize. Kız kamerayı tutmaktan içemedi. Is it good? Really good.
better than my expectation. Better. How is the country until now? How is Addis Ababa? I love this country. And people are super smiley most of the time. And of course, like under much of construction still, but people are helpful. They just try to like communicate with you, talk to you, and maybe they're kind of curious about you, the foreigners. Some sellers. They always say you like China, China. Like. Yeah, I was like, Selam mı? Yerel sokaklardan ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında az önce oturduğumuz yerin devam buralar. I'm good. How are you? Good. From Turkey. Turkey? Yes. Okay, nice Turkey. Okay. Turkey and Ethiopia is the same. Okay. All the time in the 100 time years. Yes. In Ethiopia and Turkey are the same. That's the same. Yeah. Yeah, I understand. O, Furkan. Bhutan. Furkan. I'm Abiti. Furkan. Abiti. Nice to meet you, Abiti. Okay. Okay. Thank you. Nice to meet See you. Okay. Take care. Hey, selamlar. 100 yıl önce diyor Türkiye ile Etiyopya biz aynıydık diyor. Türkiye'nin parçasıydık diyor. İnsanlar gerçekten sıcaklar ya. Selamlar. Yolun karşısından bile selam verenler var. Otobüs sırası bekliyorlar galiba, bakın. Kendimizi ana caddeye attık. Bu tarafta yüksek, güzel yeni yapılmış binalar var. Diğer tarafta ise daha inşaatlar devam ediyor. Büyük binalar, bir şeyler yapıyorlar buralara da. Şehrin genelinde olan bir manzara. Buradan da aslında bir tramvay hattı, metro hattı gidiyor şehrin ortasından ve farklı bölgelere, şehrin lüks bölgesine ulaşım sağlayabiliyorsunuz bu metroyla. Dostlar, şehir genel olarak böyle farklı bir şehir. Yerel mahallelerine girdik buranın. Güzel yerlerini göstermeye çalıştım. Kısa da olsa pazarını gördünüz, benim kaldığım yeri gördünüz ve ülke hakkında bilgiler edindik. Biraz ilginç bir noktada videoyu bitireceğim ama artık bitirme vakti geldi gibi video yani. Bayağı bir gezdik. Bu arada bakın, kendi imkanlarıyla çalışıyor insanlar. Yüzlerine tutmayayım. Tamamen her şey el işçiliği abi ülkede. Yani imkanlar kısıtlı. Gördük, gezdik dostlar burayı. Etiyopya'dan yeni videolar gelmeye devam edecek. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Destekleriniz önemli. Video için yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin. Görüşürüz. Ethiopia boşaşan. O abinin kafa gitmiş. Allah.